Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün evrenden, kuantum bilinç ve kuantum bilincin yaşamamıza etkilerinden bahsedeceğiz. Malumunuz evren büyük, karmaşık ve kompleks bir yapı. Bugün kuantum teorisiyle bilim insanları evreni yeniden anlamlandırmaya çalışıyorlar. Geçmişin masalları dediğimiz pek çok şey, bugün kuantum teorisiyle mümkün hale geliyor. Tüm bunların yanı sıra kuantum ile zihin yapımız arasında da önemli bir bağ var. Hadi gelin bu videoda bu alakaya bir göz atalım. Bu aslında çok ilginç bir konu. Çünkü her birimiz bu büyük evrende kendimize ait bir parçaya sahibiz. Öncelikle geleneksel bir bakış açısı olan Newtoncu dünya görüşüne bir göz atalım. Bu perspektife göre evren belirli yasalara tabi. Yerçekimi gibi fiziksel kurallarla yönetilen bir mekanizma olarak kabul ediliyor. Ancak bu düşünce tarzı kuantum fiziği ile karşılaştığında geçersiz ya da yetersiz kalıyor. İşte burada kadim bilgeliklerin ve kuantum fiziğinin ilginç bir kesişim noktası ortaya çıkıyor. Mesela Hallacı Mansur, evrenin holografik bir yapıya sahip olduğunu ve bilincimizin yaratıcı bilinç ile dizayn edildiğini söylerken, ünlü filozof Hermes'in ise antik çağdan aktardığı bilgiler, evrenin yine bir holografik matrise benzediğini ve bilincimizin bu matrisi şekillendirdiğini öne sürüyor. Kuantum fiziği de aynı doğrultuda. Gözlemcinin bilinci tarafından şekillendirilen bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Yani aslında dünya, düşüncelerimiz ve bilincimiz tarafından belirlenen bir yansıma alanı gibi. Bu noktada Neville'ın dördüncü boyutlu düşünce teorisine göz atmak gerek. Bu teori, dördüncü boyutun üç boyutlu varlığımız ile sonsuz yaşam olasılıklarını içeren bir kaynak olduğunu öne sürer. Biraz daha açmak gerekirse, dördüncü boyut genellikle zaman ve mekanın ötesinde bir gerçekliği temsil eder. Neville'a göre bu boyut, üç boyutlu varlığımızın algılayabileceği sınırları aşan bir alandır. Burada geçmiş, şimdi ve gelecek bir araya gelir ve potansiyel yaşam senaryolarının bulunduğu sonsuz bir alan oluşur. Dr. Joe Dispenza da kuantum fiziği bağlamında varlığımızın potansiyel sonuçlarla dolu sonsuz bir alanda bulunduğunu vurguluyor. Yani her birimiz bu kuantum alanında birçok farklı yaşam senaryosunun zaten var olduğu bir alanda bulunuyoruz. Bu bir bakıma bize paralel evren konusunda hatırlatıyor, değil mi? Peki bu durumda bir soru ortaya çıkıyor. Hangi yaşam senaryosunu deneyimleyeceğiz? İşte tam bu noktada kendi içsel durumumuzun ve bilincimizin önemli bir rol oynadığını görebiliriz. Neville'ın da vurguladığı gibi her şey yanıt verir. Yani kendi dünyamızı istediğimiz gibi oluşturma özgürlüğümüze sahibiz. Aslında yüce kitabımız Kur'an'da bize bununla ilgili bazı ayetlerde örnekler verir. Mesela başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir der Şura suresi 30. ayeti. Ancak bu süreç bazen karmaşık ve zorlu görünebilir. Russell Campbell'ın Acres of Diamonds hikayesi, aradığımız şeyin genellikle bize en yakın yerde olduğunu hatırlatıyor. Bu, içsel durumumuzu ve düşünce kalıplarımızı değiştirerek dış koşulların da değişebileceğini anlamamızı sağlar. Tam bu noktada ayna metaforu devreye giriyor. Bir ayna, önüne koyulanın doğrudan bir yansımasıdır. Bu değişmez kuraldır.
Ama eğer aynaya olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşırsak, yansımada bize bu şekilde olumsuz bir şey gösterecektir. Lakin özgürlük ve sınırsız olasılıkları benimseyen bir perspektife geçtiğimizde, ayna sahnemiz dramatik bir şekilde değişir. Nihayetinde yaşamımızdaki engellerin ve zorlukların sadece dışsal değil, aynı zamanda içsel bir yansıma olduğunu anlamak önemlidir. İçsel diyaloglarımız, inançlarımız ve duygularımız, dış dünyayı şekillendiren güçlü araçlardır. Bu nedenle kendi iç dünyamıza odaklanarak dış dünyada da istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirebiliriz. Umarım bu keşif yolculuğu sizleri içsel bir farkındalık ve değişime götürür. Unutmayın ki her birimiz kendi yaşam senaryomuzu oluşturma gücüne sahibiz. Kendinize güvenin. Düşünce ve duygularınızı yönlendirin ve hayatınızı istediğiniz gibi oluşturmaya çalışın. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını isterseniz lütfen paylaşın. Sağlıcakla kalın.